Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde fırında sütlaç nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz. Bomba bir tarif daha geliyor. Öyle bir fırında sütlaç yapacağız ki yapması hem pratik bir o kadar da lezzetli olacak. Ve size şöyle söyleyeyim. Fırında sütlacın böyle tüm püf noktalarını vereceğim size. Bu tarifi herkes evinde yapacak. Bence öğrenci kardeşlerim de bu tarifi yapmalı. Şimdi başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin hepsini hazırladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine yarım su bardağı pirinç ekliyorum. Şöyle 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Bunu mutlaka sürekli karıştırın, yoksa pirinçler nişastasını saldığı zaman dibe yapışır. Bu da pirinçlerin yanmasına sebep olur. Bu da istemediğimiz bir şey. Onun için şu şekilde sürekli karıştırmanız gerekecek. Sütlaç yapmak gerçekten çok basit ama böyle 3-4 tane püf noktası var. Onların hepsini sırasıyla vereceğim size. Onlara uyarsanız böyle 4 dörtlük mis gibi bir sütlaç yiyeceksiniz. Fırının en büyük gözünde ve en kısık ateşte ve sürekli karıştıra 20 dakika pişirmek. Bu birinci püf nokta dediğim gibi. 20 dakikayı ne zaman tutacaksınız? Hemen süt döker dökmez değil. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakikayı tutuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz, bekliyorsunuz. Böyle 1 dakika 2 dakika bekleyin. Bir parça kaynamasına izin verin. Daha sonra tekrar karıştırın. 20 dakika boyunca şu şekilde karıştıra pişiriyorsunuz. Yani dibi tutmayacak şekilde bunu ara ara karıştıra pirinçlerin iyice nişastasının çıkmasını sağlayacağız. Pirinçler böyle iyice şişecek ve lapa kıvamına gelecek. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Bu 20 dakikayı doldurmasına yakın ben de farklı bir karışım yapacağım. Bunun içerisine ekleyeceğim. Şimdi onu yapmaya geçiyorum. Böyle bir karıştırma kabının içerisine 5 su bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası veya bunun yerine mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ve iyice karıştırıyorum. Süt ve nişastanın iç içe girmesi gerekiyor. Böyle homojen bir kıvama gelmesi gerekiyor. Onun için böyle 1 dakika boyunca bunu çırpın. Bu yaptığımız dokunuşla sütlacımızın kıvamı tam istediğimiz gibi olacak. Bu da ikinci püf noktası. Evet, görüyorsunuz pirinçler yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. İyice şiştiler ve istediğim kıvama geldi. Tam tamına 20 dakika oldu. Pirinçleri kontrol edin, sert kalmaması gerekiyor. Eğer sert kaldıysa biraz daha pişirin. Diğer süt karışımını bunun üzerine eklemeyin. İyice kıvama geldikten sonra ekleyin. Ben de 20 dakikada oldu. Sizde belki de 25 dakikada olacaktır. Ama dediğim gibi sakın unutmayın, böyle bir parça alın, şu şekilde bir parça tutuyorsunuz. Alıyorsunuz. Tabi biraz sıcak olduğu için üfleyip yemeniz gerekecek. Şöyle bir tadına bakayım. Ağzıma kesinlikle bir kırt tat gelmiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu benim tam istediğim kıvam dediğim gibi. Şimdi diğer karışımımı bunun üzerine ekliyorum. Onu da ekler eklemez iyice karıştırıyorum bu şekilde, gördüğünüz gibi. Şimdi başta bunun bir parça kaynamasına izin vereceğiz. Tabi ara ara karıştırarak. Böyle bir 2 dakika bekliyorsunuz. 2 dakika bekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorsunuz. 2 dakika bekliyorsunuz. 2 dakika sonra karıştırmaya devam ediyorsunuz. Bu tempoda bunun başta kaynamasına izin vereceğiz. Görüyorsunuz sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi bunun üzerine hızlıca böyle 1 çay bardağı krema ekliyorum. Bu işte bomba dokunuş bu. Bu tarifin en önemli püf noktası bu. Bu hem kıvama getirecek hem ayrıca ekstra bir lezzet katacak. Sütlacınıza resmen değer katacağız. Bu dokunuş gerçekten çok önemli bir dokunuş. Dediğim gibi hem böyle daha kıvamlı olmuş olacak hem de böyle ekstra bir lezzet katacak böyle krema. Krema bu tarifin olmazsa olmazlarından. Kremasız yapılır mı? Tabii ki de yapılır ama krema kullandığınızda emin olun lezzetini 2'ye 3'e katlayacaksınız bunun. Ve şöyle yapacağız. Kaynadıktan sonra dakika tutuyoruz ve 20 dakika boyunca bunu bu şekilde pişiriyoruz. Diğer bir püf noktasını söylüyorum. Şekeri sakın erken eklemeyin. Şekeri tam 10 dakika sonra, kaynadıktan 10 dakika sonra içerisine ekleyeceğiz. Bu da tarifin diğer bir püf noktası. Erkenden eklerseniz pirinçleriniz bir tık daha sert kalır. Bu da istemediğimiz bir şey. Hem nişastasının bir parça almasını engelleyecektir. Hem de pirinçlerin biraz sert kalmasını sağlayacak. Bu da istemediğimiz bir şey. Onun için kaynadıktan 10 dakika sonra şekeri içerisine eklemeniz gerekecek. Ya sütlaç her türlü yapılabilir bir tarif. Basit bir tarif ama püf noktalarınıza uyarsanız 4 dörtlük muazzam bir sütlaç yersiniz. Kaynadıktan sonra 10 dakika geçti. Şimdi bunun içerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Bunu karıştırmaya devam ediyorum ve kalan dakikalarda böyle karıştıra bunu pişireceğim. Şeker ekleyince zaten böyle eridikçe iyice kıvama geldiğini göreceksiniz. Evet, kıvama gelmeye başladı, görüyorsunuz. Bir parça kaynamasına izin veriyorum, bir parça karıştırıyorum, kendi haline bırakıyorum. Sonra tekrardan aynı şekilde bırakıyorum, bir 4-5 saniye kaynasın, sonra tekrardan karıştırıyorum. Bu sayede dibi tutmamış oluyor ve dediğim gibi 20 dakikanın son 1 dakikası kaldı. İstediğimiz kıvama da yavaş yavaş geldi. Son kıvamını göstereceğim size.
size. Dediğim gibi bu yöntemi bu şekilde tam 20 dakikayı doldurana kadar bu şekilde yapıyoruz. Kaynadıktan sonra tam tamına 20 dakika bunu pişirdim. Şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bu dondukça daha da kıvama gelecek ve biz bunu fırında pişirmeye devam edeceğimiz için bu kıvam tam muazzam bir kıvam. Eğer bu kıvamda değilse, biraz daha suluysa kıvamı, bir parça daha pişirin. Bu kıvama geldiği zaman altını kapatın. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve bunu böyle ufak güveçlere aktaracağım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Pirinç her tarafa homojen bir şekilde dağılsın. Ondan sonra şu şekilde bir kepçe alıyorum. Ve şu şekilde güvecin içerisine aktarıyorum. Ya mis gibi kokmaya başladı bile zaten. Şöyle tam ağzına kadar değil, böyle bir parmak boşluk kalacak şekilde şöyle güveçlerin içerisine aktarıyorum. Bu kadar yeterli. Tam bu şekilde olması gerekiyor ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi tam tamına 5 tane güvece tamamı sığdı. Tam yetti, tam ayarlamışım sanki. 5 tanesini tam tamına doldurdu. Ve şimdi artık bunları fırın tepsisine ekliyorum. Ve hepsini ortalayacak şekilde şu şekilde diziyorum. Hepsini fırın tepsisine dizdim. Şimdi bunların yarısına gelecek kadar içerisine su ekliyorum. Oda sıcaklığındaki suyu eklemeniz yeterli. Şöyle tutuyorum. Üzerlerine sakın su sıçratmayın. Şöyle dikkatli bir şekilde şu şekilde aktarıyorum suyunu. Tam yarısına gelecek kadar suyunu da ekledim. Bu kadar yeterli. Şimdi artık bunu fırına verebiliriz. Fırınımı 200 derece ayarladım. Altlı üstü fanlı olacak şekilde önceden ısıttım fırını. Önceden ısıtmaya dikkat edin ve içerisini hızlıca açıp sütlaçlarımı ekliyorum. Sütlaçlarımı dikkatli bir şekilde fırına ekledim. Ve bunların üstü karamelize olana kadar bu şekilde pişiriyorum. Tam tamına 20 dakika beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi bunların oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Bunlar oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunları dolaba atacağım. Bir parça soğutacağım. Ondan sonra sunumunu yapıp afiyetle tüketeceğim. Bunları yarım saat buzdolabında beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle üzerine ekleyeceğiniz fındıklarını, fındık parçalarını bence bir parça kavurun, daha da lezzetli olurlar. Bunları böyle kısık ateşte bu şekilde çevire çevire, hoplata hoplata, göbek attıra attıra bu şekilde kavuruyorum. Bunu göbek attıra attıra bu şekilde pişirdim. İstediğim kıvama ve renge geldi. Böyle daha lezzetli olacak. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Ayrı bir kenara alıyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle bir parçasına fındık koydum. Şöyle elimde kendi çektiğim Antep fıstığı tozu var. Şundan da şöyle kenarına ekliyorum. Diğerlerini de aynı şekilde şöyle tutuyorum. Yine böyle hem böyle daha sunumu daha güzel olacak hem de böyle iki lezzeti birden tatma fırsatınız olacak. Şunların görüntüsüne bakar mısınız ya, muazzam oldular ya. Bir tanesini sadece bol böyle fındıklı bıraktım. Diğerlerini böyle karışık yaptım. Çok güzel oldu, sunum bomba oldu ya. İnsan gerçekten heyecanlanıyor gerçekten. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten yaptığımıza değdi. Dört dörtlük oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle hangisiyle başlasam bilemedim ama şöyle karışık olandan başlamak istiyorum. Karışık alacağım, onu deneyeceğim. Böyle tutuyorum. Başta size kıvamını göstermek istiyorum. Şuna bakın. Çok iyi ya. Şöyle tadına bakıyorum. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey olamaz. Muazzam. Şöyle fındıklı olandan tam karamelize tarafından alayım. Şuna bakın ya. Ben böyle bir şey yemedim ya. Şöyle devam edeyim. İyi ki fındığı kavurmuşum. Çok iyi olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş kavurunca. Kıvamı dört dörtlük. Antep fıstıklı denediniz mi daha önce bilmiyorum ama çok yakışıyor. Kendimden geçtim bile ben ya. İşte mutluluk bu ya. Ya affetmeyelim kenarları. Her şeyin pişme oranı dört dörtlük olmuş. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Hayatımda yediğim belki en güzel sütlaçlardan bir tanesi buydu.
Ben yemeye devam edeceğim bunlardan. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.